Merhabalar değerli YouTube kullanıcıları. İsmim Akçan Akkaya ve sizinle bir sunum paylaşmak istiyorum. Ee, Hekimim, alanım anestezi ve reanimasyon. Bir devlet üniversitemizde akademisyenim ve sizlerle paylaşacağım konumuzun başlığı klinik çalışma kayıt veri tabanları. Elbette hedef kitlemiz akademisyenler ve araştırmacılar olacak. Özellikle konuya yeni başlayanlar için. Uzunca bir süredir artık klinik çalışmalarımızın mutlaka bir klinik çalışma kayıt veri tabanına kaydedilmesi bizden beklenmekte. Yayın aşamasına gelmezden önce bunun yapılması gerekiyor hem de. Ben de bu konuyla ilgili ulusal bir kursta sunduğum sunumu kurs direktörlerinin de izniyle YouTube'a koyacağım ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü bu konudaki Türkçe kaynakların az olduğunu gözlemledim. Şimdi sunumumuza geçelim. Öncelikle bir tanım yapalım. Tanımımız Dünya Sağlık Örgütü'nden aldığım tanım. Şöyle, insan katılımcıları veya gruplarını çalışmaya dahil ederek bir veya birden fazla sağlıkla ilgili uygulamanın sağlık üzerine çıktılarını inceleyen tüm araştırmalar klinik çalışma kapsamına giriyor. Yani bir ilaçtan tutun, herhangi bir cerrahi yönteme ya da sosyal, psikososyal bir deney de olsa, eğer insan denekleri üzerinde bir çıktı elde ediyorsanız bu bir klinik çalışma niteliği taşıyor ve bunların kaydedilmesi lazım. Burada Amerikan Sağlık Bakanlığı'nın ya da işte National Institute of Health'in tanımı biraz daha farklı. Orada prospektif olması da vurgulanmış. Ancak bu daha geniş tutmuş durumda. Şimdi sunumun akışını burada özetlemek istiyorum. Tarihçesini, Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Birliği'nin bu konuya olan ilgisini, daha sonra Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya getirdiği düzenlemeleri, sonra ülkemizde neler olduğunu, neden kayıt yapmamız gerektiğine bir cevap aradıktan sonra da ClinicalTrials.gov adresinde bir kayıt açma işleminin nasıl olacağına örnekler vererek sunumu sonlandırmak istiyorum. İlk kez 1988 yılında bir kanunla gündeme geliyor konu. İngilizce ismi Health Omnibus Programs Extension Act 1988 ve bu klinik, özellikle AIDS ile ilgili klinik çalışmaların kaydedilmesini zorunlu kılan bir kanun. İlk bu noktada açılan web sitesi de www.actis.org. AIDS Clinical Trials Information System'in kısaltması. Güzel de bir hikayesi var ve bu hikayeyi şimdi sizlerle paylaşacağım. AIDS grupları tabii daha çok eşcinsellerden oluşuyor. Onların talebiyle bu konu gündeme geliyor ama daha sonra nadir hastalıklarla ilgili diğer hastalık grupları ve kanser, özellikle meme kanseriyle ilgili hastalar da taleplerini ortaya koyuyorlar ve bu iş büyüyor. Tabii büyüyünce ismi de değişiyor. Actis.org'dan clinicaltrials.gov'a bir geçiş söz konusu. Bu süreci anlatan çok da güzel bir film var. Belki seyretmişsinizdir. İsmi İngilizcesi Dallas Buyers Club. 6 dalda Oscar adayı ve çok tanınmış aktörler, aktrisler var ki başrolde Matthew McConaughey, Jared Leto ve Jennifer Garner'ı görüyoruz. Burada Rod Woodruff isimli bir kovboyu canlandırıyor Matthew McConaughey ve kendisi işte erkekliğiyle övünen, eşcinsellerden nefret eden bir kişilik. Tabii çok farklı bir hayat yaşıyor ve bu hayatta hiç beklemediği bir anda AIDS teşhisi alıyor. Kendisine 30 gün yaşayacağı söyleniyor. O da istemeye maalesef bu eşcinsel toplumla bir araya gelerek onlara ilaç satmaya başlıyor. Yurt dışından ilaçlar getiriyor. Bunları tabii doğrudan getiremediği için kulüp kurarak kulüp adı altında sözde bedava dağıtıyor. Ve 30 gün yaşar denilen hasta 3 yıl yaşıyor. Bu 3 yıl içerisinde de başta FDA olmak üzere Amerikan Sağlık Bakanlığı ve diğer yetkililerle sürekli bir hukuk savaşı geçiriyor. Uzunca bir film. Ben 2'den fazla kere seyrettim. Tavsiye ederim. Elbette adult bir film. Bu konuyu incelerken bu benim bir yakıştırmam değil. Bu gerçekten kayıtlara da geçmiş. Bu konuyla olan ilgisi gerçekten gerçek hayattan da alınma. IMDb puanı da 8. Bakın JAMA'da 2014 yılında, yıllar sonra, filmden de sonra yayınlanan bir çalışmada ilk önce bu kanunlara, yani ClinicalTrials.gov'un kurulmasına altyapı hazırlayan kanunlara Right to Try, deneme hakkı kanunları denirken filmden sonra Dallas Buyers Club Laws olarak geçmeye başlıyor ve literatüre giriyor filmimiz. Evet, kanser ve nadir hastalık gruplarının da dahliyle 1997'de başlayan bu tür girişimler 29 Şubat 2000 yılında ClinicalTrials.gov'un kurulmasıyla artık son haline alıyor.
İlk başlarda devlet ve özel destekli çalışmalar söz konusu. Denenen ilacın amacı var burada sitede. Çalışmaya katılmak için uygunluk kriterlerini görüyoruz ve çalışmanın yapıldığı coğrafi alanlar verildikten sonra kaydınızı hastalar kayıtlarını yapabiliyorlar ve talepkar olabiliyorlar çalışmaya katılmak için denek olarak. Ancak daha sonra özellikle bu konudaki kayıtların olduğu çalışmaların dergilere çok düzgün gitmesi ve beğenilmesi neticesinde 2005 yılında Uluslararası Tıbbi Dergi Editörleri Birliği bir karar alıyor ve bunu tavsiye ediyor. Bize dergiye başvurmadan önce siz de Clinical Trials Go'ya kayıt yaptırın deniyor otörlere. Ancak 2007'de bunu zorunlu hale getiriyorlar. Peki zorunlu hale geldi diye hemen uygulamaya geçiyor mu? Bir 10 yıl sonra yapılmış olan bir çalışmaya bakalım. Mesela 2015 yılında 2010 ile 2015 yılları arasında yapılan bir araştırmada 6869 orijinal rapor inceleniyor. Bunların yaklaşık olarak 10'u hariç hemen hepsinin kayıt yapıldığı gözlemleniyor. %77'si ileriye dönük olarak kaydedilmiş, %23'ü de geriye dönük olarak kaydedilmiş. Clinical Trials Go geriye dönük kayıtları da alıyor. Yani bitirmiş olduğunuz bir çalışmayı da oraya kaydedebiliyorsunuz. Ama editörlerin talebi ilk hastayı almazdan önce bu kaydı gerçekleştirmeniz yönünde. Bu da konuyla ilgili yayınımız. Şimdi bakın buradaki vurgu özellikle şurada görüyoruz. Before the time of first patient enrollment diye geçiyor. İstenilen bu. Henüz ülkemizde maalesef editör uyarınca geriye dönük kayıtlar daha yaygın ama inanıyorum ki iyice oturacak ve ilk hastayı almadan önce bu kaydı ülkemizde de yapılmış olarak göreceğiz. Bakın ne kadar dergi var bu başlık altında, yani ICMJ'ye kayıtlı, alfabetik sırayla geçiyor, akıyor. Türkiye'den de pek çok derginin olduğunu göreceksiniz Turkish HT'ye geldiğinde. Dolayısıyla eğer iddialı bir yayın yapacaksanız buraya öncelikle kaydettirmenizde çok büyük fayda var. Ülkemizde durum nedir? Ülkemizde zorunlu mu? Ülkemizde özellikle etik kurulu yönergelerinde bu konuyu görüyoruz. Etik kurulu standart çalışma yöntemi esasları isimli yönergede daha amaç bölümünde Helsinki bildirgesine bir vurgu var. Hem de 2 kere var. Yani Helsinki bildirgesinde imzalayarak veriyorsunuz birçok etik kurulda bu böyle. Eğer bunu imzaladıysanız o zaman içeriğini de bilmemiz gerekir. Bakın 1964 yılında başlayan Dünya Tıp Birliği'nin toplantılarıyla gündeme gelen bu bildirgeler ilk defa Helsinki'de yapılıyor 1964 yılında. En son 2013'te güncellenmiş bildiğim kadarıyla ve burada bildirinin 35. maddesine gelecek olursak eğer, every research study involving human subjects must be registered in a publicly accessible database before recruitment of the first subject şeklinde, yani ilk denekiniz çalışmaya alınmadan önce must be kullanılmış mutlaka halkın giriş yapabileceği bir veri tabanına kaydettirmelidir diye burada vurgu var. Dolayısıyla ülkemizde de aslında eğer Helsinki bildirgesini etik kurula sunuyorsanız bunu kabul etmiş oluyorsunuz yapacağınızı. Sonra Dünya Sağlık Örgütü de bu konuyu inceliyor. Bunun faydalarını görüyor ve diyor ki evet, Clinical Trials Go Amerika kurdu ve onun arkasından pek çok ülke kendi veri tabanlarını kurdular. Ama bunlar arasında bir ortak platform oluşsun diye bir inisiyatif koyuyor 2004 yılında Meksiko City'deki bir toplantıda. Ve bu amaçla ICTRP diye kısaltılan bu veri tabanları arasındaki geçişi sağlayacak olan portalı kuruyor. Ve burada gördüğünüz şu adreste, internet adresinde de işte aşağıda görülen birçok veri tabanını ortak yerden tarayabiliyorsunuz. Buraya girerek hepsindeki araştırmaları görme şansınız oluyor. Peki Uluslararası Dergi Editörleri Birliği hangi registerleri, hangi kayıt sistemlerini kabul ediyor? Avustralya ve Yeni Zelanda'nınkini, Amerika'nın Clinical Trials Go'unu, bir özel şirketle çalışan ISRCT'ni ve Japonlarınkini, Hollandalılarınkini ve Avrupa'nınkini kabul etmekte. Bir kavram var, pre-registration diye, bu bilimsel bir kavram. Kısmen kapsıyor bizim bu kayıt sistemimizi ama tam olarak o değil. Ben karışmasın diye burada tek slaytla bahsetmek istiyorum. Bu bütün mühendislik olsun, biyoloji olsun, başka bilimler olsun, sosyal bilimler olsun bir çalışma yapmadan önce bilim camiasına
hem çalışmanızı kaydetmek, haklarını saklamak, hem onlara danışmak, belki önden tavsiyeler almak için çok çok geniş amaçlarla kaydetmenize pre-registration deniyor. Bu şekilde çalışmayı tasarlamak, yürütmek, güven içinde uygulamak daha önemli olduğunu iddia eden yayınlar olduğu için geliştirilmiş bir sistem. Burası bizim klinik çalışma kaydımızı kapsıyor ama ondan çok daha geniş. Onunla karıştırmayalım diye bunu da tek slaytla aldım. Burada gördüğünüz listede dünyadaki diğer veri tabanlarını, özellikle HU'ya kayıtlı, Dünya Sağlık Örgütü'ne kayıtlı veri tabanlarını görüyorsunuz. Avustralya, Brezilya, Çin, Kore, işte Küba, Alman, Avrupa, İran, Lübnan, Tayi, hepsi neredeyse Sri Lanka dahil var. Bizimkini de görmek isteriz. Ülkemizde Klinik Çalışmalar Derneği diye çok güzel bir dernek var. Çalışmaları son derece olumlu. Onun bir portalı var. Bu portalda ClinicalTrials.gov'da, yani Amerika'nın kayıt registresindeki çalışmaları, Türkiye ile ilgili çalışmaları tarayabildiğiniz bir portal. Buradan giriş yapmıyorsunuz. Sadece çalışmaları tarıyorsunuz. Yine Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık biriminin bir klinik araştırmalar portalı var. Burada da hem vatandaşlar hem araştırmacılar yürürlükteki araştırmaları inceleyebiliyorlar ama buraya kaydetmek istediğinizde bir çalışmayı işte bu sayfaya yönlendiriliyorsunuz. Burada da E-Devlet kapısı üzerinden giriş var. Bu çok memnun etmişti. Buradan girmeye çalıştım. Maalesef mutlaka firma desteği aranıyor. Yani çok büyük firma destekli araştırmalar için geçerli. Bireysel araştırmaların buraya diğerlerinde olduğu gibi kaydedilmesi mümkün değil. Umarım gelecekte bu da kapsamlı hale gelir. Şimdi faydalarından bahsedelim. Niye kaydetmeliyiz? Öncelikle yayın taraf girdiği. Bu da meşhur bir konu. İngilizcesi publication bias. Genelde hangi sonuçlar yayınlanıyor dergilerde? İşte faydalı bulunan bir ilaç yayınlanıyor. Bir yöntem faydalıysa, anlamlıysa yayınlanıyor. Anlamsız bulunan sonuçlar maalesef çöpe gidiyorlar ve hem editörlerin gözünde hem de otörlerin gözünde çok bir değeri yok. Oysa bunlar da bilim labirentinin çıkmaz sokakları ve boşu boşuna buraya girilmemesini önlemek adına ve yapılan çalışmaların ziyan olmaması adına bunların da araştırılabilir, bulunabilir olması lazım. İşte klinik çalışma kayıt veri tabanları öncelikle bu işe hizmet ediyor. Yani siz buraya girerek bunu da görüyorsunuz. Bir diğer önemli faydası da klinik çalışmadaki saydamlığın temini, transparency'nin temini. Nedir transparency'den kastedilen? Bakın burada bir çalışma önce fikren var ediliyor. Daha sonra bu protokollere dökülüyor. Sonra bu protokoller paydaşlar tarafından erişime açılıyor. Sonuçların özeti giriliyor, bilimsel yayın haline geliyor ve tüm verilere de daha sonra erişim sağlanıyor. İşte bu sürece biz klinik çalışmadaki transparency diyoruz ki ilk mavi iki kısım sizin bir veri tabanına kaydederken kullandığınız bölüm. Yani çalışma fikren var dedi, protokolleri detaylandırıldıktan sonra siz kaydını yapıyorsunuz veri tabanına ve bir numara alıyorsunuz. Artık bu numarayla editöre başvurabilirsiniz herhangi bir dergiye, ICMJ'ye bağlı dergilere. Daha sonra da çalışmanızı devam ettirip bütün sonuçlar bittikten sonra da yine verilerinizi buraya girmeye devam ediyorsunuz. Bu önemli. Gelecekte bu verilerin girişi de zorunlu olacak. Şu an Amerika'da içinde hatta galiba bildiğim kadarıyla onlar zorunlu tutuyor ama dışarıdan kayıt yapıyorsanız ülke dışından bizim gibi ilk işte iki maviyi kaydettikten sonra maalesef bizim araştırmacılarımız devam etmiyorlar sonuçlara girmeye ki çok önemli aslında sonuçların da girilmesi. Gelecekte o da zorunlu hale gelebilir. Başka faydaları neler? Örneğin araştırma camiasına ve katılımcılara yönelik etik gereksinimleri yerine getirmek. Yani birçok etik kurul farklı kararlar verebiliyor ama eğer bu genele açıksa, araştırmacılara, dünyaya açık bir kararsa daha hassas verileceği aşikar. Dolayısıyla uyguladığınız etik değerler çalışmanızla ilgili tüm dünyanın gözü önünde olacak demektir. Bu da hassasiyeti arttıran bir durum. Potansiyel katılımcıları ve onları yönlendirecek klinisyenleri aydınlatmak. Evet, bu da işte kuruluş amacındaki o AIDS'li hastaların talebi gibi. Yani siz çok değerli bir araştırma yapıyorsanız hem sizin denek bulmanızı kolaylaştıran hem de çaresiz insanlara işte ilk yeni deney ilaçlarına kavuşması için bir fırsat oluşturduğu için değerli. Ayrıca klinisyenler de bunu erken dönemde gözleyebiliyorlar. Hangi ilaçlar hangi aşamada görebiliyorlar.
Yayın terakkiliğinden bahsetmiştik Publication Bias'ten ve yine dergi editörleri ve benzerlerinin çalışmaların sonuçlarına hakim olması burada önemli. Verilerinizi de paylaşırsanız meta analizlerinin çok çok daha rahat yapılacağını elbette düşünürüz. Ayrıca dergi editörlerinin bunu izlemesinin şöyle bir faydası da var. Bizim üniversitemizde de buna rastladık. Çok başarılı bir çalışma umuyorsanız, hakikaten bu da beğenilmişse dergi editörleri siz daha yayınlatmadan, yayın aşamasına gelmeden gelin bu çalışmanızı bizde yayınlayın diyorlar ki herhalde bir otör için son derece gurur kaynağı olacak bir konu. Demek ki buna da önem vermek lazım. Bu şekilde hem kaynak sağlayıcılar hem araştırma camiası fayda görmüş olacak. Etik kurullardan da bahsetmiştik faydalarından. Şimdi bir örnek giriş nasıl yapılır? Nasıl bir çalışmamızı Clinical Trials Go'ya kaydederiz sorusuna cevap arayalım. Öncelikle Clinical Trials Go'nun ana sayfası hastalar için ya da çalışmaları arayan insanlar için diyelim ayarlanmış. Burada hastalıkları ve durumları girerek, lokasyonunu girerek siz ilgili olduğunuz çalışmaları arayabiliyorsunuz. Devam etmekte olan veya geçmiş çalışmaları arayabiliyorsunuz ama herhangi bir çalışmayı vermek için maalesef bu sayfadan değil, şurada gördüğümüz Submit Studies menüsünden girmek durumundayız. Açılan menüde How to apply for an account, How to register your study diye nasıl bir hesap için başvurursunuz veya ve nasıl bir çalışmanızı nasıl kaydedersiniz isimli basamaklara devam edebilirsiniz. Buraya devam ettiğinizde size Clinical Trials Go'da listelenen organizasyon, tüm dünyadaki organizasyonlar, örneğin üniversitelerin isimlerini göreceksiniz. Ülkemizdeki üniversitelerin de herhalde tamına yakını burada var. Ama eğer yoksa da bakın aşağıda bir Apply for a PRS Organization Account diye bir seçenek var. Buraya tıkladığınızda da örneğin yeni kurulmuş bir üniversitenin tıp fakültesi ise buradan dekanınızın ya da ilgili yetkilinizin yazısıyla, talebiyle bir kişiyi, bir akademisyeni görevlendirip bu işin administratörlüğünü, yöneticiliğini yapmasını sağlayabilirsiniz. Bu şekilde kurumsal bir diyalog da başlatılabilir. Ama listede zaten kurumunuz varsa orada bir isim olacaktır. Telefon ve maille bir yazı gönderiyorsunuz. Onu da şu şekilde, bakın bu formu doldurmanız halinde zaten sistem gönderiyor ve size dönüyor. Benim üniversitemde de bana geliyor bu talepler. Ben de araştırmacılarımıza ve akademisyenlerimize birer hesap ve şifre açıp gönderiyorum. Onlar daha sonra kendi çalışmalarını az sonra göstereceğim şekilde giriyorlar. Nereden giriyoruz? O aşağıdaki How to Register Your Study'ye tıkladıysanız bu sayfa açılıyor ve burada hemen sol alt köşede Protocol Registration and Result System, PRS sistem gözüküyor. Buna tıkladığınızda da işte o günü soruyor. Robot olmadığınızı anlamak için yapıyor bunu muhtemelen. Oraya da gününü girdiğinizde böyle 3 basamaklı, biri şifre, biri username, bir de organizasyon isminizin olduğu bir sayfa geliyor. Bunları da girdikten, login dedikten sonra işte burası bizim sisteme çalışmamızı gireceğimiz kısım. Burada New Record tıklayarak zaten biliyorsanız, aşinaysanız girersiniz. Ama Quickstar'da okursanız daha önce yapmadığınız bir işse tavsiye edilir. Ve burada aşağıda da çalışmalar listeleniyor gördüğünüz gibi. Şimdi sistem bir yapay zeka ile çok gelişmiş olmasa da sizin çalışmaya girdiğiniz her basamakta bazı belirgin hataları irdeliyor ve daha bir insan değerlendirmesi olmadan size bazı uyarılar veriyor. Burada 3 tip mesaj var. Error, warning ve not şeklinde. Yani hatalar, uyarılar ve notlar şeklinde. İlk ikisi kırmızı, hatalar ve uyarılar. Notlar ise mavi. Kırmızı varsa ilerleme düğmesi tuşları aktif olmuyor. Yani bu kırmızıları gidermeniz lazım. Not ise tavsiye niteliğinde. Emin olmadıklarında size tavsiye şeklinde söylüyorlar. Bu mesajları düzelttikten sonra yola devam edebiliyorsunuz. Teker teker ilerleme sağlıyorsunuz. Aslında biraz şeye benziyor. Hani bir dergiye yüklersiniz ya çalışmanızı, kısmen ona benziyor. Ama buradaki fark, siz öncelikle etik kurul onamınız önemli. Yanı sıra çalışmanızın materyal metodun sonuna kadar, yani giriş, işte başlık, özet ve materyal metodun sonuna kadar olan kısmını İngilizce olarak yazmış olursanız bu iş çok hızlanır sizin açınızdan. Ve tabii güzel bir text check ya da Grammarly gibi bir sistemden İngilizcesini de tüfi etmenizi öneririm. Oradan da dönüyor çünkü. Ondan sonra son derece kolay.
Şayet işte klinik çalışma hayatına, akademik hayata, araştırmacılık hayatına yeni başlayan biriyseniz ve diyorsanız ki ben ömrüm boyunca bu işten çokça yapacağım, dolayısıyla birçok çalışma üreteceğim, bu işi çok iyi öğrenmek istiyorum. O zaman bakın şuradaki sayfada https PRS-info-clinical-trials.go adresinde tutorial'lar var ve bu tutorial'lar çok güzel hazırlanmış. Her başlık için aşağı yukarı bir 7-8 sayfalık PDF hazırlanmış. Bakın burada görüyorsunuz, şu sağ tarafta işte download ettiğiniz zaman hepsini teker teker iniyor. Ve 7-8 sayfalık çok açıklayıcı bilgiler. Burada 13-15 tane olduğunu düşünürsek hepsini okuduğunuzda gerçekten bir daha hayat boyu belki tekrar okumanızı gerektirmeyecek kadar da kolay olduğunu söyleyebilirim. Kabaca basamakları burada sıralayalım. Study Identification, çalışmanızın tanımlanması, çalışmanızın statüsü, işte sponsoru ve eşlik edenler. Oversight bölümünde daha çok FDA ile ilgili bir araştırma olup olmadığı sorgulanıyor. Çalışmanın tanımı, study description. Sonra conditions and keywords'e giriyorsunuz. Daha sonra dizaynınızı, çalışma dizaynınızı, çalışmanın gruplarını, kollarını, girişimlerini açıklıyorsunuz. Outcome measures, yani çıktıları detaylandırıyorsunuz. Eleme kriterlerine giriyorsunuz. Daha sonra da araştırmacıların kontaklarını, lokasyonlarını ve bilgilerini girdikten sonra opsiyonel olan 12 ve 13. basamağa gelmiş oluyoruz. Burada 12. ve 13. basamak bizler için opsiyonel IPD Sharing Statement dediği Individual Patient Data. Yani her bir hastanın kişisel verisini verip vermeyeceğinizi size soruyor. Bunları verirseniz tabii ki başkaları da meta-analizlerini çok daha değerli yapacaklar ve ham veriler üzerinden yeni analizler üretilebilecek. Referansları da vermek zorunda değilsiniz, IPD'yi de vermek zorunda değilsiniz ama ben gelecekte bunların zorunlu olacağını düşünüyorum, özellikle 12. basamağın. Referansları vermek de şu işe yarar, zorunlu değilsiniz ama verin. Hani dedik ya, daha çalışma bitmeden değerli bir çalışmaysa hemen teklif geliyor dergilerden. Bu teklifi kolaylaştıracağını düşündüğüm için size referanslarınızda yazın diyorum. Şimdi önce ilk birinci basamakta organizasyonunuza ait fiktif bir, kurgusal bir numara vermeniz öneriliyor. Bu 14 müydü bakalım? Yok, 30 karakterli bir numara veriyorsunuz. Ben bunu kendi kurumum için kurumun başlığı, kısaltması, daha sonra isim, soyisim veya sadece soyisim olarak ve arkasından da 001 şeklinde önerdim bizim çalışmacılara. Bunu giriyorsunuz. Bakın burada kırmızıyla işaretli olan her noktayı mutlaka girmemiz gerekiyor. Maviler opsiyonel. Akronim mesela büyük çalışmalarda vardır, yani hypertension çalışması bilmem kaç ülkede yapılıyor falan. Akronim çoğu kişisel çalışmada olmayacaktır. Ama study type'ı girmeniz gerekli. Çalışmanın tipi girişimsel mi, observational mı, gözlemsel mi, bunları girmek gerekiyor. Expand text dediği de özellikle FDA üzerinden bir irtibatla işte ilaç veya bir cihaz araştırıyorsanız onu giriyorsunuz. Tabii biz genelde interventional ya da observation'ı tercih ederiz. Daha sonra bunları doldurduğunuzda continue kelimesi aktif oluyor ve devam ediyorsunuz. Buradaki sayfada, yani çalışmanın statüsü bölümünde hastaları alımıyla ilgili overall recruitment status denilen bölümde birkaç seçenek var. Mesela not yet recruiting, henüz başlamadık. Recruiting dediğinizde yalnız bunlar önemli. Yani siz aslında başvurmadan önce birkaç hasta da olsa almış durumdasınız ve editörler buna itiraz edebilirler. Yani siz ilk hastadan önce kaydedin dediği için buradaki seçeneklerin hangisi seçeceğiniz önemli. Not yet recruiting, evet, kabul edilir editörlerce. Enrolling by invitation da kabul edilir. Yani ben bunu koydum, bu çalışmayı, bakalım işte insanlar şey yapacak, talep edecekler, ben de onları davet edeceğim. Çalışma aktif fakat henüz alınmıyor, bunu da kabul edebilirler çünkü demek ki belli bir cihaz alınacak vesaire, ondan sonra başlayacaksınız. Tabii completed ya suspended dediğinizde bunlar sıkıntı olabilir. Neyler tarafından? Tabii gerçek durumdan bahsediyorum. Yani böyle bir durum varsa da editörler bunu kabul etmeyebilirler. Çalışmanın tarihlerini giriyorsunuz. İşte başlama tarihi. 2 tane bitme tarihi var. Bir tanesi primer çıktılarınızın bittiği dönem. Bir de artık son veriyi topladığınız dönem. Sponsorlarınızı burada tanıtıyorsunuz daha sonraki basamakta. Tek bir araştırmacı sponsorsa bunu belirtiyorsunuz ya da ayrı bir sponsorunuz varsa onu belirtiyorsunuz.
ikisi beraberse, sponsor ve investigator birlikte sorumluysa o zaman onu belirtebiliyorsunuz. Edit Oversight bölümünde daha çok FDA ile ilgili bir çalışma yapıp yapmadığınız, onlarla kontak halinde olup olmadığınız yazılıyor. Tabii biz burada genelde hepsine no diyoruz. Hemen alt bölümünde etik kurul bilgilerinizi girmeniz gerekiyor. Etik kurul bilgilerinizi detaylı bir şekilde telefonuna, e-mailine ve adresine kadar girdikten sonra burada Data Monitoring Committee ve FDA Regulated Intervention'lara no diyoruz. Aslında Data Monitoring Committee Türkiye'de etik kurullarda gündeme geliyor ama başladı mı ben de bilmiyorum ama gündeme geldiğini biliyorum. Yani etik kurullar verdikleri etik onayların gerçekten araştırmacı tarafından uygulanıp uygulanmadığını takip edecek kurullar kurabilirler ve çalışmanızı takip edip gerekirse yarıda da kesebilirler. Böyle bir komite varsa buraya yes diyeceksiniz ama ekseriyetle olmadığını düşünüyorum. Study Description bölümünde bir özetiniz var. Özeti yazıyorsunuz. Daha sonra çalışmanızı detaylı bir şekilde tarif ediyorsunuz alttaki bölüme. Önemli olan bu kırmızı bölümleri doldurmak demiştik. Durumları giriyorsunuz. İncelediğiniz hastalıkları giriyorsunuz. Burada hangi kelimelerle bu hastalıkları tarif edeceksiniz? Bakın gene Ulusal Tıp Kütüphanesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nde Medical Subject Headings diye bir şey var. Arama bilimi var. Search bilim ünitesi var. Motoru var. Bu motorun kabul ettiği kelimeler üzerinden girmek için de şuraya tıkladığınızda zaten o sayfa açılıyor. Ve orada işte koroner arter hastalığıysa mesela onu orada yazıldığı şekliyle buraya alıyorsunuz. Yani doğrudan kendi çeviriniz olarak almıyorsunuz. Sonra çalışma dizaynınızı burada soruyorlar. Örneğin tedavi mi, korunma mı, diagnoz mu, işte screening mi, saha çalışması mı, destek mi, halk sağlığı meselesi mi bunları soruyorlar. Çalışmanın fazını soruyorlar ki ülkemizde genelde bireysel araştırmacılar faz 4 yapacaktır. Zaten daha alt bir çalışma bakanlık iznine tabi. Modelinizi anlatıyorsunuz. Tek grup mu, paralel mi, crossover mu, faktöriyel mi yani işte 9 grubunuz var diyelim ki 3'erden. Bunları her birini birbiriyle faktöriyel olarak karşılaştırıyor musunuz? Sequential mı, sıralı mı? Bunları belirtiyorsunuz. Genelde paralel gruplar ya da single grup olabilir ya da crossover olabilir. En sık kullanılanlar bunlar. Araştırmanın kolları varsa bunları söylüyorsunuz. Randomizasyon yapılıp yapılmadığını aşağıda soruya bakın. Kırmızı not available, randomized, non-randomized bunları belirtiyorsunuz. Yine körleme var mı? Bakın masking kırmızı önemli. Sadece katılımcılar körlenmişse, bakım vericiler körlenmişse, araştırmacı körlenmişse veya işte istatistikler ölçümü yapanlar körlenmişse bunları yazmanız gerekiyor. Tabii ne kadar yüksek körleme uyguladıysanız araştırmanız da o kadar ve randomizasyon da öyle. Yayınlanabilirliği o kadar yüksek olacaktır. Konuyla da bağımlı elbette. Buradan sonra çalışmanın kolları varsa kollarını anlatıyorsunuz. Dediğim gibi kırmızı noktalarda ve bunların da kullanılan cihazlar varsa, ilaçlar varsa bunları yazıyorsunuz. Bunların bir cross referans birbirleriyle olan etkileşimden anlatan küçük bir tablosu var. Bunu yapıyorsunuz. Arkasından da çıktılarınızı girmeniz gerekiyor. En çok itiraz çıktılarda geliyor. Düzeltmeler çıktılarda geliyor. Burada tansiyonla ilgili mesela 10 ayrı zamanda ölçüm yapıyorsanız her birine ayrı ayrı girmeniz isteniyor. Her biri için ayrı bir primary outcome measure girmeniz isteniyor. Bunları ayırıyorsunuz öncelikle. Primary outcome measure ile secondary outcome measure arasındaki tabii öncelikle araştırdığınız şey ama burada şunu vurgulayayım ben. Araştırmaya başlamadan önce sample size yapıyorsanız ki yapmanız gerekir. Yani kaç kişi üzerinde, kaç denek üzerinde araştırma yapmanız gerekirken kullandığınız veri ekseriyetle sizin primary outcome'ınız. Yani onun üzerinden hesaplanır. Diğerleri daha sonra postdoc'ta hesaplayabilirsiniz. Dolayısıyla bu primer sonuçlarınız, belirleyici olan sonuçlar burada sekonder ve primer olarak ayrı ayrı giriliyorlar. Ve burada bir time frame söz konusu. Time frame işte en çok itiraz gelen kısım. Mesela burada bir yanlış girilmiş. Time frame ve itiraz sonrası düzeltmeyi ele alalım. Bakın National Institute of Health Stroke Scale Scores diye girilmiş ve burada bu skorun before inpatient rehabilitation yani hasta rehabilitasyonu alınmazdan önce ve taburculuktan sonra bakılacağı yazılmış. Buna itiraz geliyor. Bunu böyle yapmayın deniyor. Sonuçta düzeltmeler yapıldıktan sonra bakın nereye gelecek.
kurallar belirtildi. Şu yanlış olan birincisi time frame before inpatient rehabilitation and at discharge, bu yanlış olan. Düzeltme geldikten sonra a day before the rehabilitation time frame 1 ve time frame 2 at the time of discharge şeklinde 2 ayrı çıktı şeklinde bizden istiyorlar. Daha sonra eleme kriterlerinizi girmeniz gerekiyor. Eleme kriterlerinizi buraya yazıyorsunuz. Son olarak kontak bilgileriniz, lokasyonunuz yazılıyor. Bakın burada IPD sharing no denmiş ama dediğim gibi aslında ileride önem arz edecek, isteyecekler bunda ve referanslar da vermeyebilirsiniz. Eğer bütün bunları bitirdiyseniz sırasıyla, bakın şurada görüldüğü gibi yeşil çek işareti oluşuyor hepsinde. Mavi notlar önemli değil. Mavi notlar şu yukarıdaki Enter Complete tuşuna basmanıza engel değil. Enter Complete'e bastığınız zaman bu çalışma girdiğiniz bilgilerle birlikte bir hakem denetimine gidiyor ve oradan da insan gözüyle incelendikten sonra, tabii önce örneğin benim üniversitede bana geliyor. Ben bir gözden geçiriyorum. Ben de bir tuşa basarak gönderiyorum ve arkasından değerlendirilip tekrardan geliyor. İtiraz olmasa zaten numarasıyla geliyor. Fakat eğer bunu bitirdiğinizde yapay zeka size böyle kırmızı error'lar ve warnings'ler verdiyse bunları düzeltmeniz lazım. Bunları düzelterek giriyorsunuz. Yeşil hale getiriyorsunuz. Eğer girmişseniz bakın şurada şu numara bizim için esas olan. Çalışmanızın almak istediğimiz numara Number of Clinical Trials NST kısaltması ve yanında işte numarası. Bu numarayı editöre vermeniz yeterli. Tabii editör girip buraya bu numarayla girip sizin çalışmanızın bütün detaylarını görebilir. İşte ilk çalışma, ilk hastadan önce mi başladınız, nasıl tasarladınız, her şeyi görecektir. Fakat böyle de bitmiyor. Mesela buradaki şu kırmızı işaret sistemin bizden bu çalışmayla ilgili verileri talep ettiğini gösteriyor. Hani doğrusu bu numarayı alıp çalışmayı yayınlattıktan sonra da veri sonuçlarınızı girmenizde bence etik bir yaklaşım olacaktır. Teşekkür ediyorum. Soruları yorumlar bölümüne yazabilirsiniz.